Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Volkswagen Taos. Sedanların, hatchbacklerin birer birer araya kaynayıp yok olduğu Volkswagen modellerinde bir SUV furyası alıp başını gidiyor. Bu modellerin içinde segmentlere ayrılıp fiyat ve tasarımlarla birbirinden ayrılan seçeneklerin sayısı artıyor. Yeni Taos'ta C segmentinde yer alıp Tiguan'ın altında konumlanan yakışıklı karizmatik bir SUV olarak bir hayli merak ediliyor. Peki yeni Volkswagen Taos, Taygo, T-Roc, Tiguan modelleri arasında kendine yer bulabilecek mi? Rakipleri tasarım ve özellikleriyle çığır açarken az özellikleriyle beklentilerimizi karşılayacak mı? Gibi sorulara ve çok daha fazlasına bu videoda cevaplar bulacağız. Yeni Volkswagen Taos ilk kez 2018 yılında Çin'de yollara çıktı. Hemen ardındansa Amerika sokaklarında boy göstermeye başladı. Volkswagen tarafından geliştirilen MQB A1 platformu üzerinde Seat Ateca, Skoda Karoq ve T-Roc'la birlikte üretilen yeni Taos'un tek farkı boyutu ve malzeme kalitesinde saklı. Yeni Volkswagen Taos'a önden baktığımızda ağırbaşlı bir duruş görüyoruz. Volkswagen'in büyük boy lüks SUV modeli Touareg'i anımsatan bu yüz, uygun fiyata o hissi almamızı sağlıyor. Üst tarafta kare formunda, performanslarıyla takdiri hak eden 2 adet mercek far bulunuyor. Giriş seviyesinde ise halojen farlara sahip olacaksınız. İçlerinde uzanan gündüz farları ise panjur üzerinde krom çıtaya dönüşmüş. Bütünleyici bir tasarımın sağlandığı ön tarafta spor duruşuyla tamponla çok karizmatik görünüyor. Tüm donanım seviyelerinde aynı gelen tampon hoşumuza gitti. Bizi Taygo ya da T-Roc'un eğilen tavanına mahkum etmeyen yeni Taos'un profiline bir göz atalım. Yeni Taos'un profiline geçtiğimizde onun ne için tercih edileceğini de anlamış oluyoruz. Taygo ve T-Roc'un ikonik tasarımlarının aksine platform kardeşi Ateca ile birebir olan benzerlik onun konumu hakkında da bilgi veriyor. Alt tarafta crossover kimliğinin göstergesi plastik dodikler ve maşberlerle yerden yüksekte olan Taos'ta düz bir omuz çizgisi kullanılmış. Düz omuz çizgisiyle düz bir tavana da sahip olan yeni Taos, arka yolculara daha yüksek bir baş mesafesi sunuyor. Tasarımlarıyla başarılı bulup farklı olmalarına sevindiğim jantlar ise giriş seviyesinde 17 inç büyüklüğüne gelirken üst donanımlarda 18 ve 19 inç boyutunda satın alınabiliyor. Yeni Taos'un hem karizmatik hem de sevimli arka tasarımına geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Taos'un arka tarafına geçtiğimizde profilde Ateca benzerliğinin sadece bir benzerlikten ibaret olmadığını bir kez daha anlıyoruz. Üstte doğal spoilerla geniş bir arka cam bulunuyor. Aşağıya doğru omuz çizgilerinden uzanan keskin hattın kestiği bagaj kapağı ve büyük stoplara yer verilmiş. Stopların ledleri ona kimlik kazandırmış. Buna ek olarak model isim yazısı bagaj kapağının alt merkezinde duruyor. Tampona geldiğimizde sahte egzoz çıkışlarıyla bezenmiş şık difüzörlü bir tasarımı görüyoruz. Yeni Taos'un arka tarafı bu haliyle oldukça şık gözüküyor. Boyutlar devreye girdiğinde ise büyük oluşuyla yeni Taos farkını ortaya koyuyor. Yeni Taos 4465 mm ile Taygo ve Ateca'dan uzun, Tiguan'dan ise kısa. 1841 mm genişliğinde ve 1602 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Dingil uzunluğunda ise 2690 mm ile segmentinde rekabetçi bir değere sahip. Yeni Taos'un klasik Volkswagen tasarımıyla harmanlanmış iç mekan özellikleri sizi ikna edecek mi? Yeni Taos'un ikna konusunda emin olamadığım iç mekana girer girmez şaşırmıyoruz. Hatta birçok takipçimizin bu konuda şikayet ettiğini de hatırlarsak, Volkswagen'in bunu pek de dikkate almadığını görmek bizi biraz üzdü. Yanal ve baldır destekleri Tiguan kadar iyi olmayıp konforsuz olacak kadar kötü de olmayan Taos'un koltuklarına oturduğunuzda ellerinizin arasında yeni Volkswagen direksiyonunu buluyorsunuz. Tüm modellerinde bu direksiyon kullanılırken üzerindeki ayar tuşları, tasarımı ve et kalınlığının başarılı olduğunu eklemek gerek.
Bu şık direksiyon simidinin hemen arkasında 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Kişiselleştirilebilen bu ekranda Volkswagen'in diğer modellerindeki ekranlarla aynı. Çözünürlük ve tema konusunda çok beğendiğimiz bu ekranın başarısı artık ispatlı. Yüksek bir konumu olan konsolun önünde saklama alanlarına yer verilirken ortada 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranı görüyoruz. Volkswagen'in bir hata olarak açıkladığı MIB 3 işletim sisteminin geldiği bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto da bu ekranda mevcut. Fiziksel tuşların çok az olduğu konsol üzerinde havalandırma çıkışlarının altında çift bölgeli otomatik klima kontrol tuşları varlığını korumuş. Orta konsola indiğimizde ise içinde 2 adet USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişinin bulunduğu bir alan görüyoruz. Devamında Start Stop tuşu, şık vites kolu ve mod seçim tuşlarına da yer verilmiş. Üstü açık bardaklıklar ve içinde saklama alanı olan kol dayama konsolun devamında sizi bekliyor. Yeni Taos'un konsol havasını değiştiren 10 ışıklı ambiyans aydınlatma ve açılır panoramik cam tavanda opsiyonlar arasında bulunuyor. Yeni Taos'un cam tavanla ferahlık konusunda arşa çıkmış arka koltuklarına geçtiğimizde ise yanal destekler dikkatimizi çekti. Üzerlerindeki Isofix bağlantı noktaları da aile kullanımı için büyük kolaylık sağlayacak. Orta konsol üzerindeki USB bağlantı noktası ve havalandırma çıkışları ise konfor özellikleri arasında yer alıyor. Yeni Taos, bagaj hacminde ise Taygo ve T-Roc'tan daha fazla hacim sunmasıyla öne geçiyor. İç mekan yeterince ikna edici mi? Yeni Taos'un yenilenmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri bize ne vaat ediyor? Yeni Taos'ta VAK grubu bünyesindeki modellerin tamamında kullanılan IQ Drive güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri kullanılıyor. Bu özelliklerin ilk sırasında yarı otonom sürüş deneyimini size yaşatan adaptif hız sabitleyici, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı asistanı, adaptif hız sabitleyici ile birleşince tadından yenmeyen şerit takip asistanı, yokuşlarda size konforlu bir kalkış sağlayan yokuş kalkış asistanı, geri manevralarda güvenli bir sürüş sağlayan geri manevra asistanı, kazaları önleyen önden çarpışma önleyici ve çok daha fazlasına yeni Volkswagen Taos'ta sahip olacaksınız. Yeni Taos'ta bulunup satın alırken kriterlerin başında gelen motor seçeneklerini yakından tanıyalım. Yeni Taos'ta ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren motor ve şanzımanlar bulunuyor. Tamamı benzinli olan içten yanmalı motorlara ek, bir de elektrikli motora da Yeni Taos'a sahip olabilirsiniz. Yeni Taos'ta 1.4 TSI motordan 150 beygir güç, 250 Nm tork üretebilirsiniz. Bu motor 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik viteste yönetiliyor. 1.5 TSI motordansa 160 beygir güç, 250 Nm tork elde ediliyor. 1.6 MPI atmosferik motordan ise 110 beygir güç, 155 Nm tork elde edebilirsiniz. Buna ek olarak 1.2 TSI motorunda gelebilme ihtimali var. Elektrik tarafında da bulunan Taos 44.1 kWh'lik bataryalarla toplamda 350 km uzunluğuna menzil sunuyor. Yeni Taos şu an $23.295'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Bu da onun boyutsal olarak büyük olup fiyat olarak daha uygun oluşuyla tercih mekanizmasını etkiliyor. Yeni Volkswagen Taos'un baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben Taos'u beğendiğimi söyleyebilirim. Bu özelliklerde bir araç arıyor olsaydım ona bir şans verirdim. Peki siz yeni Volkswagen Taos hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Taos hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.